Ürdün Vadisi'nin kalbinde, Ölü Deniz'in kuzeyine doğru yaklaşık 10 kilometre mesafede dünyanın en eski ve sürekli yerleşim yerlerinden biri uzanır. Tele Sultan, yani Kadim Eriha. Bu topraklar, deniz seviyesinin 250 metre altında, yeryüzünün en alçak noktalarından birinde bulunur ve çevresini saran çorak kireçtaşı tepeleriyle tezat oluşturan yemyeşil bir vaha sunar. Ancak bu eşsiz coğrafyanın çok ötesinde, burada 11 bin yıl öncesine uzanan, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri yatar. Devasa bir taş kule. Yaklaşık 9 metre yüksekliğinde, haç veya metal aletler kullanılmadan, yalnızca çevreden toplanan taşlarla inşa edilmiş bu anıtsal yapı, bilinen hiçbir mimari plana uymayan bir mühendislik harikasıdır. Yaklaşık olarak M.Ö. 8000'li yıllara, yani Mısır firavunlarından, tekerleğin icadından ve yazı sistemlerinin ortaya çıkışından binlerce yıl öncesine tarihlenen bu kule, insanlığın karmaşık ve bilinçli bir şekilde örgütlenmeye, ne zaman ve nasıl başladığına dair yerleşik varsayımlara meydan okuyan derin bir bilmecedir. Geleneksel anlamda bir şehir, bir kraliyet ya da bir medeniyetin ürünü olmaktan ziyade, bu yapı, devasa bir dairesel duvarın, bir kulenin ve yüzlerce ilk yerleşimcinin kalıntılarının sessiz tanıklığını yapar. Bu esrarengiz kule, insanlık tarihinde işlerin bu şekilde yürümesinin beklenmediği bir dönemde, atalarımızın ortak bir amaç uğruna nasıl bir araya geldiğini, nasıl düşündüğünü ve nasıl bir gelecek tasavvur ettiğini sorgulamamıza neden olur. Bu kadim taş yığını, sadece bir yapı olmaktan öte, on binlerce yıl öncesinden bize ulaşan bir mesaj, bir irade beyanıdır. Bu geceki yolculuğumuzda Eriha'nın bu kadim sırrını keşfederken siz de bize katılın. Bu hikayenin derinliklerine dalarken kanalımıza abone olmayı ve bu sessiz yolculuğa nereden katıldığınızı yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Belki de uzak bir şehirden, belki de kendi evinizin dinginliğinden dinliyorsunuzdur. Önemli olan bu kadim dünyanın yankılarını birlikte hissetmemizdir. Eriha adı, özellikle İncil'deki Bronz Çağı ve Demir Çağı anlatılarıyla güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiş, zengin bir tarihi ve dini ağırlık taşır. Ancak bu çağrışımlar, sitenin gerçek, çok daha derin antik çağını gölgede bırakabilir. Eriha Kulesi, İncil'de anlatılan Eriha hikayelerinden 8000 yıldan daha uzun bir süre öncesine aittir. Bu, tamamen farklı kültürel ve zamansal dünyalara ait bir dönemi işaret eder. Bu belgesel, bu derin tarih öncesi Eriha'ya ayrı bir değerlendirme gerektiren kendine özgü bir insanlık anına odaklanmaktadır. Arkeoloji bize ne olduğunu, taş, kemik, toprak katmanları, kömür ve ne zaman olduğunu, radyokarbon tarihleme, stratigrafi söyleyebilir. Ancak neden sorusunu, yani bu denli büyük kolektif emeği motive eden anlamı, korkuları, kutlamaları veya pratik sorunları açıklamada zorlanır. Ölçülebilir gerçeklerle yorum arasındaki bu boşluk, en ilginç tartışmaların ortaya çıktığı yerdir. Eriha Kulesi'nin hikayesi, basit ve tatmin edici açıklamalardan oluşan bir hikaye değildir. Amacı hala hararetle tartışılmaktadır. Teles Sultan'ın, yani Kadim Eriha'nın eşsiz konumu, onun binlerce yıl boyunca sürekli bir yerleşim yeri olmasının temel nedenidir. Deniz seviyesinden 250 metre aşağıda, Ürdün Vadisi'nin en alçak noktalarından birinde yer alan bu bölge, çevresindeki kireçtaşı tepeleri ve çorak çöl iklimiyle keskin bir tezat oluşturur. Bu zorlu coğrafyaya rağmen Eriha, yeryüzündeki neredeyse diğer tüm yerleşim yerlerinden daha uzun süre boyunca kesintisiz olarak iskan edilmiştir. Bunun tek bir nedeni vardır. Bölgenin eşsiz bir su kaynağına sahip olması. Sultan Pınarı, Aynes Sultan. Kireç taşı katmanlarından çıkan güçlü, sürekli ve soğuk bir su kaynağıdır. Bu mucizevi pınar, herhangi bir gelişmiş mühendislik gerektirmeden yüzlerce dönümlük araziyi sulayacak kadar bol su sağlar ve böylece çorak bir bölgede yemyeşil bir vaha yaratır. Vahanın göz alıcı yeşilliği, ilk insan toplulukları için kolayca fark edilebilir ve çekici bir yaşam alanı haline gelmiştir.
Bu doğal zenginlik, Eriha'yı avcı toplayıcı gruplar için vazgeçilmez bir durak, zamanla da kalıcı bir yuva yapmıştır. Tel yani höyük, Tele Sultan'da da görüldüğü gibi eski Yakın Doğu'nun karakteristik bir özelliğidir. Bu, uzun süreli insan yerleşimlerinin birikmiş kalıntılarıyla oluşan yapay bir tepedir. Tele Sultan'daki höyük, yaklaşık 400 metre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde ve 20 metre yüksekliğindedir. Bu 20 metrelik katman, binlerce yıllık insan faaliyetlerinin, mimarinin ve yaşamın izlerini barındıran derin bir arşiv gibidir. En eski katmanlar, çanak çömleksiz Neolitik döneme aittir ve Bronz Çağı, Demir Çağı, Kalkolitik ve daha sonraki Neolitik yerleşimlerin altında mühürlenmiş durumdadır. Bu katmanlar, Eriha'nın sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda insanlık tarihinin uzun ve karmaşık bir kesitini sunan canlı bir kitap olduğunu gösterir. 11.000 ila 12.000 yıl önce, geç Pleistosen dönemi, erken Holosen'e geçiş yaparken dünya iklimi modern koşullara doğru sarsıntılı bir değişim içindeydi. Bu dönemdeki iklimsel istikrarsızlıklar, yağmura ve hayvan hareketlerine bağımlı olan insan yaşamlarını derinden etkilemiştir. Ani soğuma ve kuraklık dönemleri, atalarımızın yaşam biçimlerini yeniden düşünmelerine ve adapte olmalarına yol açmıştır. Yaklaşık 12.900 yıl önce meydana gelen Genç Dryas olayı, küresel iklimde keskin ve ani bir geri dönüşe neden oldu. Sıcaklıklar düştü ve Yakın Doğu, 1.000 yıldan fazla bir süre boyunca daha soğuk ve en önemlisi daha kurak hale geldi. Bu olayın kesin mekanizmaları, Kuzey Atlantik dolaşımı, atmosferik değişimler veya tartışmalı kuyruklu yıldız çarpışmaları gibi hala tartışılsa da, bunun soyut bir olaydan ziyade derin bir çevresel kriz olduğu kesindir. Kullanılabilir yaşam alanları daraldı, hayvan sürüleri belirli bölgelerde yoğunlaştı ve vahşi tahıl yatakları güvenilmez hale geldi. Bu durum, insan topluluklarını hayatta kalmak için yeni stratejiler geliştirmeye zorladı. Genç Dryas'tan önce, geç Epipaleolitik, Natufian dönemdeki Levant toplulukları, yarı yerleşik bir yaşam biçimiyle deneyler yapmaya başlamıştı. Sağlam evler inşa ediyor ve vahşi tahılları topluyorlardı. Genç Dryas olayı, bu deneyleri daha da yoğunlaştırarak, toplulukları besin kaynakları hakkında daha derinlemesine düşünmeye ve yenilik yapmaya itti. Giderek kuraklaşan bir manzarada, Sultanpınarı gibi güvenilir su kaynakları, kritik çapa noktaları ve sığınaklar haline geldi. Pınar, yiyecek ve suyu bir araya getirerek mobil avcı toplayıcılar için güvenilir bir merkez oluşturdu. Diğer kaynaklar azaldıkça, burası kalmak veya düzenli olarak geri dönmek için tercih edilen bir yer oldu. Çevresel stres ve fırsatın bu birleşimi, seçenekleri kısıtlamaya başladı ve daha sağlam barınaklara ve vahşi bitkilere bakmaya daha fazla yatırım yapılmasına yol açtı. Bu, yerleşik yaşamı icat etme, ani bir karardan ziyade, baskı altında yapılan bir dizi küçük, pratik adaptasyondu. Genç Dryas'ın stresi, erken bitki denemelerini, ayıklama, yakma, seçici toplama, muhtemelen yoğunlaştırdı. Genç Dryas'ın sonunda ve Holosen'e geçişle birlikte, vaha ekolojilerini kullanan ve bitkilerle deneyler yapan gruplar güçlü bir konuma geldi. Bu durum, avcılık ve tarım arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran, görünmez devrimin temelini attı. Bu durum, avcılık ve tarım arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran, görünmez devrimin temelini attı. Yaklaşık 10.000 ila 7.000 yıl önce, Levant'ın güneyinde, özellikle de günümüz Filistin, Ürdün, Suriye ve Lübnan topraklarında, insanlık tarihinde tuhaf bir ara dönem yaşandı. Çanak çömleksiz Neolitik dönem. Bu dönem, geleneksel tarih anlatılarında görmeye alışkın olduğumuz şehirler, yazılı kayıtlar veya metal aletler henüz ortaya çıkmadan önce, tarım köylerinin kurulduğu, yerleşik toplulukların şekillendiği ve anıtsal mimarinin yükseldiği bir zaman dilimini temsil ediyordu. Sanki insanlık, henüz tam olarak neye dönüşeceğini bilmeden, geleceğin temellerini atıyordu. Bu, keskin bir geçişten ziyade,
uzun, düzensiz ve adım adım ilerleyen bir evrim süreciydi. Eriha'da bu çanak çömleksiz Neolitik devrimin en erken ve en çarpıcı örneklerinden biri filizleniyordu. Günümüzden 10 bin yıl önce, yani milattan önce 9. bin yılın başlarında, burada ilk önemli Neolitik yerleşimler kuruldu. İlk evler, yuvarlak veya oval planlı, kerpiçten yapılmıştı ve zeminleri özenle sıvanmıştı. Daha sonraki dönemlerde yerleşim büyüdükçe evlerin planları dikdörtgen hale geldi. Eriha'nın simgesi haline gelen o meşhur kule ve onu çevreleyen duvar da işte bu erken Neolitik evreye aitti. Bu yapılar, henüz metal aletlerin olmadığı bir çağda, taş işçiliğinin ve kolektif emeğin şaşırtıcı birer kanıtıydı. Bu dönemin insanları temel ihtiyaçlarını karşılamak için taş aletlere güveniyorlardı. Çakmak taşı bıçaklar, oraklar, mızrak uçları ve ok başları gibi keskin aletler, tahılları öğütmek için kullanılan öğütme taşları, havanlar ve dibekler günlük yaşamın vazgeçilmez parçalarıydı. Çanak çömlek henüz icat edilmemiş olsa da, yiyecek depolama ve işleme için sepetçilik izleri bulunmuştur. Deri torbalar, ahşap kaseler ve taş leğenler gibi farklı teknolojiler kullanılıyordu. Ancak bu dönemin en dikkat çekici teknolojik başarılarından biri şüphesiz alçı teknolojisiydi. Alçı üretimi oldukça karmaşık ve emek yoğun bir süreçti. Kireç taşının toplanması, ardından yüksek sıcaklıklarda ısıtılarak sönmemiş kireç elde edilmesi ve bu kirecin dikkatlice karıştırılarak kullanılabilir hale getirilmesi gerekiyordu. Erihalılar, bu alçıyı sadece pürüzsüz zeminler ve yalıtımlı duvarlar için değil, aynı zamanda daha sonra göreceğimiz gibi ölü atalarının kafa taslarını şekillendirmek için de kullandılar. Alçı ve mimariye yapılan bu önemli enerji yatırımı, bu topluluğun geçici kamplarda yaşayan avcı toplayıcılardan ziyade kalıcı, çok kuşaklı bir yerleşimde yaşadığını ve geleceğe yönelik bir vizyona sahip olduğunu açıkça gösteriyordu. Eriha'nın erken Neolitik yerleşiminin büyüklüğü, döneminin standartlarına göre olağanüstüydü. Yüzlerce, hatta binin üzerinde insana ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor. Kule, duvar ve standartlaştırılmış zeminler gibi yapılar, bu kadar erken bir dönemde bile şaşırtıcı bir koordinasyon ve planlama becerisine işaret ediyordu. Ancak daha sonraki Mezopotamya veya Mısır şehirlerinde gördüğümüz saraylar, elit mezarlar veya yazılı kayıtlar gibi kurumsallaşmış hiyerarşinin belirgin işaretlerinden yoksundu. Bu durum, bilim insanları arasında Eriha'yı büyük bir köy, protokent veya başlangıç aşamasında bir kent topluluğu olarak adlandırıp adlandırmama konusunda uzun süren tartışmalara yol açtı. Bu tartışma, modern kategorileri benzersiz tarih öncesi fenomenlere uyarlamanın zorluğunu yansıtıyordu. Ancak hangi terim kullanılırsa kullanılsın, çanak çömleksiz Neolitik dönem Eriha'sı, yoğun, mimari açıdan karmaşık bir topluluktu ve ortak altyapıya büyük yatırımlar yapıyordu. Bu, insanlığın henüz kralların, yazının veya bürokrasinin olmadığı bir çağda bile büyük ölçekli projeler üstlenebildiğinin ve karmaşık sosyal yapılar kurabildiğinin çarpıcı bir göstergesiydi. Burası, geleceğin şehirlerinin tohumlarının atıldığı, ancak henüz tam olarak filizlenmediği bir laboratuvar gibiydi. Eriha'nın gizemli tarihine ışık tutan en önemli keşiflerden biri, 20. yüzyılın ortalarında İngiliz arkeolog Kathleen Kenyon tarafından yapıldı. Kenyon, daha sonraki Tunç Çağı surlarının altında çok daha eski bir döneme ait devasa bir taş duvar ortaya çıkardı. Bu duvar, yerleşimin çevresi boyunca uzanıyor, tepenin eteklerine yaslanıyordu. Yaklaşık 1 metreden daha kalın ve 3 ila 4 metre yüksekliğinde olan bu yapı, büyük, kabaca şekillendirilmiş taşlardan inşa edilmişti. Çanak, çömleksiz Neolitik bir topluluk için bu, son derece iddialı bir mühendislik harikasıydı ve önemli bir planlama ile yoğun bir iş gücü gerektiriyordu. Geleneksel olarak bu duvar, dünyanın bilinen en eski şehir suru olarak yorumlandı.
İlk başta Eriha'nın bu erken sakinlerinin depoladıkları tahılları, hayvanlarını veya hayat kaynağı olan Pınar'ı hedef alan düşman saldırılarına karşı kendilerini korumak için bu devasa yapıyı inşa ettikleri düşünüldü. Bu yorumun makul dayanakları vardı. Eriha, döneminin en büyük yerleşim yerlerinden biriydi ve biriken fazlalıklar komşu topluluklar arasında çatışmalara yol açabilirdi. Taş duvarlar şüphesiz etkili bir koruma sağlayabilirdi. Ancak arkeolojik detaylar bu basit kale resmini sorgulamaya başladı. Duvarın üzerinde net bir savunma üst yapısı, kulesiz siperler, ok delikleri gibi bulunmuyordu. Ve tepenin tabanında alçak bir konumda yer alması, taktiksel açıdan bir dezavantaj teşkil ediyordu. Bu bulgular bazı araştırmacıları alternatif yorumlar geliştirmeye itti. Duvarın sadece bir savunma yapısından öte, su ve toprak yönetimiyle ilgili başka işlevleri de olabileceği düşünüldü. Duvarın vadiye ve pınara yakın konumu, onun mevsimlik sellere ve erozyona karşı bir istinat yapısı olarak hizmet edebileceğini düşündürüyordu. Evleri koruyabilir ve sel sularını saptırabilirdi. Duvarın iç kısmına inşa edilmiş olan kule de bu sistemin bir parçası olarak toprağı ve taşları stabilize etmeye yardımcı olabilirdi. Bu, Eriha'nın sakinlerinin sadece düşmanlara karşı değil, aynı zamanda doğanın zorlu koşullarına karşı da kolektif bir çaba içinde olduklarını gösteriyordu. Pratik işlevlerinin yanı sıra duvarın sosyal ve kimliksel bir rolü de vardı. Duvar, içerisi biziz, dışarısıysa diğer her şey diyerek net bir sosyal sınır çiziyordu. Topluluk alanını tanımlayan, hareketliliği düzenleyen ve kolektif kimliği pekiştiren sosyal bir güce sahip bir eşik görevi görüyordu. Bu sadece fiziksel bir bariyer değil, aynı zamanda topluluğun kendisini dış dünyadan nasıl ayırdığını ve kendi içindeki düzeni nasıl kurduğunu gösteren sembolik bir sınırdı. Bu yorumlar birbirini dışlamaz. Duvarın muhtemelen birden fazla işlevi vardı. İstinat, sınır belirleme ve potansiyel bir tahkimat. Anlamı, nesiller boyunca evrim geçirmiş olabilir. Duvar ve kule yatay olarak çevirerek ve dikey olarak yükselerek hayatın değerli merkezini, pınarı ve etrafındaki kalabalık alanı yöneten eşleşmiş bir sistem oluşturuyordu. Bu yapılar, Eriha'nın erken sakinlerinin sadece hayatta kalmakla kalmayıp, aynı zamanda kendilerine özgü bir dünya inşa ettiklerinin, doğayla ve birbirleriyle karmaşık bir ilişki kurduklarının somut kanıtlarıydı. Bu devasa taş yapılar, henüz devletlerin, kralların veya bürokrasinin olmadığı bir çağda, insanlığın nasıl büyük ölçekli işbirliği yapabildiğini, nasıl ortak hedefler belirleyip onlara ulaşabildiğini gösteren sessiz tanıklardır. Eriha'nın duvarı ve kulesi sadece taş ve topraktan ibaret değildir. Aynı zamanda 11 bin yıl önceki bir topluluğun hayallerini, korkularını ve umutlarını barındıran, zamanın derinliklerinden gelen bir mesajdır. Bu mesajın izlerini sürebilmek için zamanın perdesini 11 bin, hatta 12 bin yıl öncesine, buzul çağının sona erdiği ve yeryüzünün modern koşullarına doğru sallanmaya başladığı bir döneme aralamamız gerekiyor. Geç Pleistosen'den erken Holosen'e geçiş, sadece jeolojik bir evre değişimi değil, aynı zamanda insanlık için derin bir dönüşümün başlangıcıydı. Bu, iklimin henüz istikrara kavuşmadığı, sıcaklıkların ve yağış rejimlerinin keskin dalgalanmalar gösterdiği, belirsizlikle dolu bir çağdı. Doğanın bu değişken yüzü, o dönemde tamamen doğaya bağımlı yaşayan avcı-toplayıcı toplulukların yaşamını kökten etkiliyordu. Yağmurun ne zaman yağacağı, av hayvanlarının göç yollarının nasıl değişeceği, hangi bitkilerin nerede ve ne kadar verimli olacağı gibi temel sorular, her an yaşam mücadelesinin bir parçasıydı. İnsanlar, bu sürekli değişen çevreye uyum sağlamak, hayatta kalmak ve nesillerini sürdürmek için olağanüstü bir direnç ve yaratıcılık sergilemek zorundaydılar. Bu dönemde insanlık henüz yerleşik yaşama geçişin eşiğindeydi ve doğanın her kaprisi toplulukların kaderini doğrudan belirliyordu.
Mevsimsel döngülerdeki en ufak bir sapma bile açlık ve yok oluş tehdidini beraberinde getirebiliyordu. Bu nedenle o günlerin insanı doğayı çok daha yakından gözlemleyen, onun ritimlerine çok daha duyarlı bir varlıktı. Her rüzgarın fısıltısı, her bulutun hareketi hayati ipuçları taşıyordu. Ancak bu zaten kırılgan olan denge, yaklaşık 12.900 yıl önce meydana gelen ani ve şiddetli bir iklim olayıyla daha da sarsıldı. Genç Trias. Bu olay, küresel iklimde keskin bir geri dönüşe yol açarak, yeryüzünün modernleşme yolculuğunu 1000 yıldan fazla bir süre sekteye uğrattı. Kuzey Atlantik'teki okyanus akıntılarının değişmesi, atmosferik kaymalar ve hatta bazı tartışmalı teorilere göre kozmik etkiler gibi karmaşık mekanizmalarla açıklanmaya çalışılsa da sonuçları Orta Doğu için yıkıcı oldu. Orta Doğu coğrafyası aniden daha soğuk ve en önemlisi daha kurak bir döneme girdi. 1000 yıldan uzun süren bu soğuk ve kuraklık, soyut bir iklim değişikliği olmaktan çok öte, o bölgede yaşayan her canlı için somut bir hayatta kalma mücadelesi demekti. Kullanılabilir yaşam alanları daraldı, av hayvanı sürüleri su kaynakları etrafında yoğunlaştı ve vahşi tahıl yatakları, insanları besleyen o bereketli ovalar artık güvenilmez hale geldi. Topluluklar, kaynaklar için daha büyük bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Bu çevresel kriz, insanları daha önce hiç olmadığı kadar yaratıcı ve dayanıklı olmaya zorladı. Geleneksel avlanma ve toplama stratejileri artık yeterli değildi. Yeni yollar, yeni çözümler bulunmalıydı. Bu dönem, insanlık tarihinde bir dönüm noktasıydı. Çünkü doğanın baskısı altında topluluklar ya uyum sağlayacak ya da yok olacaktı. İşte bu zorlu koşullar, Eriha gibi yerlerin neden bu kadar kritik bir öneme sahip olduğunu anlamamız için anahtardır. Genç Trias'ın yıkıcı etkilerinden önce bile, Levant bölgesindeki geç epipaleolitik dönemin Natufian toplulukları, yarı yerleşik bir yaşam biçimiyle deneyler yapmaya başlamıştı. Onlar, henüz tarımın tam anlamıyla gelişmediği bir çağda, önemli ölçüde kalıcı evler inşa ediyor, vahşi tahılları topluyor ve doğanın sunduğu kaynakları daha sistematik bir şekilde kullanıyorlardı. Bu, insanlığın göçebe avcı toplayıcı yaşam tarzından yavaş yavaş ayrılmaya başladığı ilk adımlardı. Ancak genç Trias'ın getirdiği kuraklık ve kaynak kıtlığı bu deneyleri daha da yoğunlaştırdı. Natufianlar, azalan kaynaklarla başa çıkmak için yiyecek kaynakları hakkında daha derinlemesine düşünmeye, tohumları saklamaya, bitkileri daha verimli kullanmaya ve hatta belki de onları korumaya başladılar. Bu dönem, insanlığın sadece hayatta kalma içgüdüsüyle değil, aynı zamanda geleceği planlama ve çevreyle daha kontrollü bir ilişki kurma yeteneğiyle de sınandığı bir zamandı. Bu topluluklar, doğanın kendilerine sunduğu sınırlı alanlarda, özellikle de su kaynaklarının yakınında, daha uzun süre kalmaya yöneldiler. Bu durum, daha sağlam yapılar inşa etmelerine, ortak alanlar yaratmalarına ve böylece toplumsal bağlarını güçlendirmelerine olanak tanıdı. Genç Trias, bir yandan büyük bir tehditken, diğer yandan insanları yeni ve dönüştürücü çözümler bulmaya iten bir katalizör görevi gördü. Giderek kuraklaşan bir manzarada, Sultanpınarı gibi güvenilir ve sürekli su kaynakları, adeta birer yaşam çapası, birer sığınak haline geldi. Çölün ortasında yeşeren bu vaha, sadece su sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda etrafındaki bitki örtüsü ve hayvan yaşamını da besliyordu. Bu durum, hareketli avcı toplayıcı gruplar için pınarı, yiyecek ve suyun bolca bulunduğu güvenilir bir merkez haline getirdi. Diğer kaynakların tükenmesiyle birlikte, Sultanpınarı çevresi toplulukların kalıcı olarak yerleştiği veya en azından düzenli olarak geri döndüğü öngörülebilir bir yer oldu. Bu, sadece bir avlanma veya toplama alanı olmaktan çıkıp bir yaşam merkezine dönüştü. Çevresel stres ve bu vahanın sunduğu fırsatların birleşimi, insanların seçeneklerini daraltarak daha sağlam barınaklar inşa etmelerine ve vahşi bitkileri daha bilinçli bir şekilde
korumalarına yol açtı. Bu dönüşüm aniden yerleşik yaşamı icat etme gibi tek bir bilinçli kararla gerçekleşmedi. Aksine baskı altındaki bir dizi küçük, pratik adaptasyonun sonucuydu. Her bir yeni ev, her bir korunan bitki yatağı, her bir toplanan su damlası, insanlığın doğayla olan ilişkisini yeniden tanımlayan küçük ama anlamlı adımlardı. Eriha'nın kalıcı varlığı, bu adaptasyon sürecinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Sultan Pınarı'nın cömertliği, çevresindeki çorak topraklara rağmen bugünkü ölçülerle yüzlerce dönümlük araziyi hiçbir mühendislik çabası gerektirmeden sulayabilecek kadar güçlüydü. Bu, onu bölgedeki diğer yerleşimlerden ayıran eşsiz bir avantaj sağlıyordu. Pınar'ın soğuk, güvenilir ve olağanüstü üretken suyu, Eriha'nın on binlerce yıl boyunca kesintisiz olarak yaşanılan bir yerleşim yeri olmasının temel nedeniydi. Bu vaha, insanlığın doğayla kurduğu ilk büyük anlaşmalardan birinin somutlaşmış haliydi. Genç Trias'ın yarattığı stres, muhtemelen erken bitki deneylerini de yoğunlaştırdı. İnsanlar, yabani otları temizlemeye, belirli bitki alanlarını yakarak verimliliği artırmaya ve en iyi tohumları seçerek toplamaya başladılar. Bu basit ama devrim niteliğindeki uygulamalar, bitkilerin evcilleştirilmesi yolunda atılan ilk adımlardı. Bu, doğanın sunduğu bereketi pasif bir şekilde kabul etmek yerine, onu aktif olarak yönetmeye yönelik bir çabaydı. Genç Trias'ın sona ermesiyle ve Holosen'e geçişle birlikte, vaha ekolojilerini kullanan ve bitkilerle deneyler yapan gruplar, ellerinde güçlü bir koz tutuyordu. Onlar, doğanın kaprislerine daha az bağımlı hale gelmeye başlamış, kendi gıda kaynaklarını daha kontrollü bir şekilde sağlamanın yollarını keşfetmişlerdi. Bu durum, toplayıcılık ve çiftçilik arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran, görünmez devrim olarak adlandırılan ekim ve dikim faaliyetlerinin temellerini attı. Eria'daki bu erken topluluklar, sadece hayatta kalmakla kalmayıp, aynı zamanda geleceklerini şekillendirecek tohumları da ekiyorlardı. Taş aletlerle toprağı işliyor, suları yönlendiriyor ve bitkilerin büyümesini gözlemliyorlardı. Bu, insanlığın doğa karşısındaki duruşunu değiştiren, ona daha fazla söz hakkı veren bir süreçti. İşte bu derin zaman dilimindeki iklimsel krizler ve insanlığın buna verdiği yaratıcı yanıtlar, Eriha'nın o muazzam duvarını ve kulesini inşa etme motivasyonunun temelini oluşturacaktı. Bu dönem, insanlığın kendi kaderini kendi elleriyle yazmaya başladığı, doğanın dayattığı sınırlamaları aşmak için kolektif zekasını ve işbirliği yeteneğini kullandığı bir çağın habercisiydi. Eriha'nın kalıntıları, bu uzun ve meşakkatli yolculuğun, binlerce yıl süren deneme yanılmaların ve nihayetinde insanlığın kendini yeniden icat etmesinin sessiz tanıkları olarak karşımızda durmaktadır. Eriha'nın derinliklerinde yatan bu dönemi anlamak, insanlık tarihinin en büyüleyici geçiş evrelerinden birini ölçüp tutar. Burası, Cilalı Taş Devri öncesi Neolitik dönem olarak adlandırılan, yaklaşık 12.000 yıl öncesinden 9.000 yıl öncesine kadar süren Güney Levant'ın kendine özgü bir ara dünyasıydı. Bu dönem, ne tam anlamıyla avcı toplayıcı yaşamın basitliğini taşıyor, ne de tam anlamıyla bildiğimiz şehirlerin karmaşıklığına sahipti. Çanak çömleğin henüz icat edilmediği tarım köylerinin, şehirlerin ortaya çıkışından çok önce kurulduğu yerleşik toplulukların ve yazı ya da metal aletler olmaksızın inşa edilen anıtsal yapıların çağıydı. Bu, keskin bir çizgiyle ayrılmayan, aksine uzun, inişli çıkışlı ve kademeli bir evrimi temsil ediyordu. Bu garip ara dünya, insanlığın teknoloji, sosyal örgütlenme ve çevreyle ilişkisinde devrim niteliğinde adımlar attığı bir zaman dilimiydi. Eriha, bu devrimin en çarpıcı sahnelerinden birine ev sahipliği yapıyordu. 10. bin yılın başlarında burada ilk önemli Neolitik yerleşimler boy göstermeye başladı. Sultan Tepesi'nin eteklerinde yuvarlak veya oval biçimli, özenle inşa edilmiş kerpiç evler yükseliyordu. Bu evlerin zeminleri sıvanmış, duvarları pürüzsüz hale getirilmişti.
Bu da o dönemin insanların estetik anlayışını ve yaşam alanlarına verdiği önemi gösteriyordu. Zamanla bu yuvarlak planlı yapılar yerini daha köşeli, dikdörtgen biçimli evlere bırakacaktı. Ancak kule ve duvar gibi anıtsal yapılar bu erken Neolitik evrenin en belirgin özelliklerinden biri olarak kalacaktı. Eriha'daki cilalı taş devri öncesi Neolitik toplulukların günlük yaşamı, taş aletlerin ustaca kullanımı etrafında şekilleniyordu. Çakmak taşı bıçaklar, orak ağızları, mızrak uçları ve ok başları avcılık ve hasat için vazgeçilmezdi. Öğütme taşları, havanlar ve dibeklerse yiyecekleri işlemek için kullanılıyordu. Çanak çömleğin yokluğu, o dönemin insanlarını depolama ve işleme konusunda başka yaratıcı çözümler bulmaya itmişti. Arkeolojik bulgular, sepetçiliğin yaygın olduğunu, sepet izlerinin toprak kaplarda bile görülebildiğini ortaya koymaktadır. Deri torbalar, ahşap kaseler ve taş leğenler de günlük ihtiyaçları karşılamak için kullanılıyordu. Bu basit ama etkili teknolojiler, Eriha sakinlerinin kısıtlı imkanlarla nasıl gelişmiş bir yaşam sürdürdüğünü gözler önüne seriyordu. Ancak Eriha'nın cilalı taş devri öncesi Neolitik döneminin en çarpıcı teknolojik başarılarından biri, şüphesiz alçı teknolojisiydi. Bu, sıradan bir beceri olmaktan çok uzaktı. Kireç taşının toplanmasını, yüksek sıcaklıklarda fırınlanarak sönmemiş kirece dönüştürülmesini ve ardından suyla dikkatlice karıştırılmasını gerektiren karmaşık bir süreçti. Elde edilen bu özel harç, evlerin pürüzsüz zeminlerini kaplamak, duvarları yalıtmak ve hatta daha sonraki dönemlerde ölülerin kafataslarını yeniden şekillendirmek için kullanılıyordu. Bu kadar büyük bir enerji ve emek yatırımının, basit geçici kamplar yerine kalıcı, nesiller boyu sürecek bir yerleşimin kanıtı olduğu açıktı. Alçı, sadece bir yapı malzemesi değil, aynı zamanda Eriha'nın yerleşik yaşam tarzına olan bağlılığının ve geleceğe yönelik yatırımının bir simgesiydi. Eriha'nın bu erken Neolitik yerleşimi, kendi dönemi için oldukça büyüktü. Bazı tahminlere göre yüzlerce, hatta bine aşkın insanın yaşadığı bu topluluk, kule, duvar ve standartlaştırılmış zeminler gibi yapılar inşa etme konusunda şaşırtıcı bir koordinasyon yeteneği sergiliyordu. Ancak bu büyüklüğe ve karmaşıklığa rağmen, Eriha'da daha sonraki dönemlerin şehirlerinde, örneğin Mezopotamya'daki Uruk veya Mısır'daki Memfis gibi yerlerde görülen saraylar, seçkin mezarlar veya yazılı kayıtlar gibi kurumsallaşmış hiyerarşinin açık belirtileri bulunmuyordu. Bu durum, bilim insanları arasında Eriha'yı büyük bir köy, proto-kent veya başlangıç aşamasındaki kentsel topluluk olarak adlandırma konusunda süregelen bir tartışmaya yol açmıştır. Bu terminoloji tartışması, modern kategorileri benzersiz tarih öncesi olgulara uygulamakta karşılaşılan zorlukları yansıtır. Eriha, bildiğimiz anlamda bir şehir değildi. Ancak o dönemdeki diğer yerleşimlerle kıyaslandığında şaşırtıcı derecede yoğun, mimari açıdan karmaşık ve ortak altyapıya büyük yatırım yapan bir topluluktu. Bu tartışmanın ötesinde, Eriha'nın cilalı taş devri öncesi Neolitik dönemdeki varlığı, insanlığın şehirleşme yolculuğunun tek bir düz çizgi boyunca ilerlemediğini, aksine farklı bölgelerde, farklı hızlarda ve farklı biçimlerde ortaya çıkan bir dizi deneme ve adaptasyon olduğunu göstermektedir. Eriha, bu anlamda kendi benzersiz şehir öncesi deneyimiyle insanlığın kolektif yaşam ve örgütlenme kapasitesinin sınırlarını zorlayan bir laboratuvar gibiydi. Eriha'nın cilalı taş devri öncesi Neolitik yerleşiminin en dikkat çekici özelliklerinden biri, şüphesiz onu çevreleyen devasa taştan duvarıdır. 20. yüzyılın ortalarında arkeolog Kathleen Kenyon tarafından daha sonraki Tunç Çağı surlarının altında keşfedilen bu duvar, o dönemin mühendislik becerisinin çarpıcı bir kanıtıydı. 1 metreden daha kalın ve 3 ila 4 metre yüksekliğe ulaşan bu yapı, yerleşimin kenarı boyunca uzanıyor, höyüğün tabanını sarıyordu. Kabaca şekillendirilmiş ancak oldukça büyük taşlardan inşa edilmişti. Bu, cilalı taş devri öncesi Neolitik bir topluluk için son derece iddialı bir mühendislik projesiydi ve önemli miktarda planlama ile
iş gücü gerektiriyordu. Başlangıçta bu duvar, dünyanın en eski şehir suru olarak yorumlandı ve düşmanlara karşı bir savunma aracı olduğu düşünüldü. Eriha, o dönem için alışılmadık derecede büyük bir yerleşimdi ve depolanan tahıl, hayvan sürüleri veya pınar gibi değerli kaynakların yoğunlaşması, komşu gruplar arasında çatışmalara yol açabilirdi. Taş duvarlar elbette koruma sağlıyordu ve bu geleneksel yorumun makul gerekçeleri vardı. Ancak arkeolojik ayrıntılar bu basit kale resmine bazı meydan okumalar getirdi. Duvarın üzerinde açık bir savunma üst yapısı, kuleler, siperler, ok delikleri bulunmuyordu ve höyüğün tabanına yakın, taktiksel olarak dezavantajlı bir konumda yer alıyordu. Bu gözlemler, bilim insanlarını duvarın işlevine dair alternatif yorumlar geliştirmeye itti. Duvarın vadiye ve pınara yakın konumu, onun mevsimlik sellere ve erozyona karşı bir istinat yapısı olarak görev yapmış olabileceğini düşündürmektedir. Evleri koruyabilir ve sel sularını yönlendirebilirdi. Bu bağlamda duvarın iç tarafına inşa edilen kulede bu sistemin bir parçası olabilir, toprağı ve taşları stabilize etmeye yardımcı olabilirdi. Bu yorumlar, duvarın sadece askeri bir işlevden öte, aynı zamanda çevresel yönetim ve doğal afetlerden korunma gibi pratik bir rol oynadığını öne sürmektedir. Ancak duvarın pratik işlevleri ne olursa olsun, sosyal bir sınırı da açıkça çizdiği kesindi. İçerisi biziz, dışarısı her şeydir. Bu, topluluk alanını tanımlayan, hareketi düzenleyen ve kolektif kimliği pekiştiren sosyal bir güce sahip bir eşikti. Duvar sadece fiziksel bir bariyer değil, aynı zamanda Eriha halkının kendilerini diğerlerinden ayırt etme ve bir arada olma hissini güçlendirme aracıydı. Bu, bir topluluğun kendini tanımlama ve dış dünyadan ayrıştırma ihtiyacının somutlaşmış haliydi. Duvarın ve kulenin anlamları zamanla evrimleşmiş olabilir ve bu yorumlar birbirini dışlamaz. Duvarın birden fazla işlevi, istinat, sınır, potansiyel savunma olduğu ve anlamının nesiller boyunca değiştiği muhtemeldir. Duvar ve kule birlikte, yatayda çevreleyen ve dikeyde yükselen, yaşamın değerli merkezi olan pınarı ve etrafındaki kalabalık alanı yöneten eşleşmiş bir sistem oluşturuyordu. Bu yapılar, Eriha'nın cilalı taş devri öncesi Neolitik sakinlerinin sadece hayatta kalmakla kalmayıp, aynı zamanda kimliklerini, güvenliklerini ve geleceklerini de şekillendirme çabalarının sessiz tanıklarıydı. Peki bu ilk yerleşimciler, krallardan ve yazılı tarihten çok önce kendilerini nasıl bir arada tuttu, hafızalarını nasıl yaşattı? Eriha'nın cilalı taş devri öncesi Neolitik katmanlarında bulunan ve bizi en çok düşündüren buluntulardan biri sıvalı kafataslarıdır. Evlerin zeminlerinin altına veya sığ çukurlara dikkatle yerleştirilmiş bu kafatasları, binlerce yıl sonra bile güçlü bir mesaj taşır. İnsan kafatasları, bedenlerinden ayrıldıktan sonra beyaz kireç sıvasıyla özenle yeniden şekillendirilmiş, burunları modellenmiş, yanakları yuvarlanmış ve gözler için deniz kabukları kullanılmıştır. Hatta bazılarının boyandığı da tespit edilmiştir. Bu uygulama karmaşık ve çok aşamalı bir süreci gerektiriyordu. Önce defin, ardından iskeletin tekrar çıkarılması, temizlenmesi ve son olarak sıva uygulaması. Bu, o dönemin insanların çürüme süreçleri hakkında derin bir bilgiye ve aynı zamanda bu hassas işlemi gerçekleştirecek üstün bir el becerisine sahip olduklarını gösterir. Bu sıvalı kafatasları sadece birer nesne değil, aynı zamanda bir topluluğun ölüleriyle kurduğu ilişkinin, hafızayı somutlaştırma çabasının ve belki de bir tür atalar kültünün çarpıcı kanıtlarıdır. Peki bu sıvalı kafataslarının anlamı neydi? En yaygın yorum, bunların atalara saygı göstergesinin bir parçası olduğudur. Hane kurucularının veya saygın büyüklerin kutsal emanetleri olarak görülüyor, onların varlığını canlı tutuyor ve topluluğun kolektif hafızasını pekiştiriyordu.
Ev içi bağlamlarda, zeminlerin altında veya platformların içinde bulunmaları, onların günlük yaşamın ve mimarinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterir. Bir sıvalı kafatası, bir ailenin toprağı, evlere veya kaynaklara yönelik soy iddiasını, ölülerin ağırlığıyla destekleyebilir, böylece miras ve aidiyet duygusunu güçlendirebilirdi. Bunlar aynı zamanda bir kimlik belirleyicisi veya bir yas nesnesi olarak da işlev görmüş olabilir. Bir soy zincirini, minyatür bir şecereyi temsil ederek aidiyeti ve mirası yeniden teyit ediyorlardı. Fotoğrafların olmadığı bir toplumda, solan anıları sabitleyen, kayıpları kabullenmeyi reddeden bir yas eylemiydi belki de. Ortak kafatası ritüelleri, ziyaretler, sunular, hikaye anlatımı, bireysel kayıpları ortak bir örüntüye dokuyarak topluluk bağlarını güçlendiriyordu. Bu kafatasları taşınabilir emanetler değil, evin sabit unsurlarıydı. Böylece kutsal olanla günlük yaşam arasındaki sınırı bulanıklaştırıyordu. Ritüel, yaşamın sıradan akışı içinde gerçekleşebiliyordu. Evler, katmanlı zaman mekanlarıydı. Yaşayanlar yukarıda, ölüler aşağıda, hepsi dolaşan hikayelerle birbirine bağlıydı. Elbette. Bulunan kafatası sayısı nispeten azdır ve korunma durumları değişiktir. Gelenekler zamanla değişmiş olabilir. Ancak Levant'taki diğer, cilalı taş devri öncesi Neolitik yerleşimlerinde de benzer kafatası uygulamalarının görülmesi, bu geleneğin daha geniş bir bölgesel bağlama sahip olduğunu ve yerel farklılıklarla uygulandığını düşündürmektedir. Erken Eriha'da ölüm, insanları sosyal dünyanın içinde yeniden konumlandırıyor, onları evin dokusunun bir parçası haline getiriyor ve anıların nasıl koordine edildiğini etkiliyordu. Bu, yaşam ve ölüm arasındaki çizginin bizim modern dünyamızda olduğundan çok daha akışkan olduğu bir zamana ve kültüre işaret eder. Eriha'nın bu erken dönemdeki karmaşıklığı, insanlık tarihinin bilinen akışını yeniden düşünmemizi gerektiren tek örnek değildir. Anadolu coğrafyası, bu türden şaşırtıcı keşiflerle doludur ve en çarpıcı örneklerden biri, Güneydoğu Anadolu'da, Şanlıurfa yakınlarındaki Göbekli Tepe'dir. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenen, Eriha'nın en erken kule ve duvarlarıyla çağdaş olan bu alan, arkeolojik varsayımları derinden sarstı. Göbekli Tepe, yerleşik tarıma geçmeden çok önce, avcı toplayıcı topluluklar tarafından inşa edilmiş devasa taş mimarisiyle, yani devasa oyulmuş T biçimli sütunları ve dairesel yapılarıyla tanınır. Göbekli Tepe, önce tarım, sonra anıtlar şeklindeki geleneksel sıralamayı alt üst etti. Bu, toprağı işleme faaliyetleri henüz deneme aşamasındayken bile, insanların koordineli işgücü ve ortak yapılar oluşturma kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Eriha ve Göbeklitepe arasındaki karşılaştırma, bize insanlığın karmaşıklığa giden yolunun ne kadar çeşitli olduğunu gösterir. Her ikisi de çömlekçilik, metal veya yazı gibi bildiğimiz dönüm noktalarından çok daha eskidir. Her ikisi de ağır taşları hareket ettirmek için planlama ve organize işgücü gerektirmiş, sembolizm ve yapıyı birleştirmiştir. Ancak aralarında önemli farklılıklar da vardır. Göbeklitepe, daha çok özel amaçlı bir ritüel tepesi gibi görünür. Burada belirgin bir yerleşim mimarisi yoktur. Dağınık grupların bir araya geldiği bir toplanma yeriydi. Eriha ise, kulesi günlük yaşamın içine gömülü, yoğun bir yerleşimdi. Göbeklitepe'nin sembolizmi açık ve belirgindir. Hayvan kabartmaları ve antropomorfik sütunlarla doludur. Eriha'nın kulesinin anlamı ise daha çok formu ve konumu, dikeyliği, çevrelemesi aracılığıyla ortaya çıkar. Göbeklitepe'nin yapıları kasıtlı olarak gömülüp yenileri inşa edilirken, Eriha, telli sürekli bir yerleşimle katman katman yükselmiştir. Bu iki antik merkez, bir devletin var olmasından çok önce koordinasyon, sembolizm ve mekan yaratma konusunda paralel deneyler sunar. Onlar, büyük yapıların şehirleri, kralları veya bürokrasileri sabırla beklemediğini kanıtlar. Anadolu'daki bir başka önemli yerleşim yeri olan Çatalhöyük ise,
Erihan'ın Kulesi'nin en erken dönemlerinden sonra yaklaşık 9.000 yıl önce çömlekçiliğin ve yerleşik tarımın daha yaygın olduğu bir dönemde gelişmiştir. Orta Anadolu'daki bu yerleşim, sokakları olmayan, bal peteği gibi birbirine bitişik kerpiç odalardan oluşan yoğun bir yapıya sahipti. İnsanlar düz çatılar üzerinden hareket ediyor, iç mekanlar platformlar, ocaklar, depolama alanları, duvar resimleri ve zemin altı mezarlarla doluydu. Çatalhöyük'te hane halkı anlamın birincil birimiydi ve ritüeller, boğa boynuzları, boyalı paneller, definler, sıvalı kafa tasları doğrudan ev içi alana yerleşmişti. Ereha'nın en belirgin mimari vurgusu ortak duvar ve kule iken, Çatalhöyük'ün gücü bağımsız kuleler veya çevreleyen taş duvarlar olmaksızın evlerin kalabalık dokusuna yatay olarak yayılıyordu. Bu iki yerleşim, krallar, tapınaklar veya yazı olmaksızın büyüyen bir topluluğu nasıl bir arada tutacağı, anıları nasıl saklayacağı ve iş gücünü nasıl organize edeceği gibi aynı derin sorulara farklı çözümler sunuyordu. Ayn Gazal'daki sıvalı heykeller veya Abu Hureyra'daki avcı toplayıcılıktan tarıma geçiş gibi diğer bölgesel yerleşimlerde karmaşıklığa giden yolun tek bir döşeli yol değil, örgülü bir nehir gibi mimari, geçim kaynakları ve ritüellerde çeşitli bölgesel deneylerle dolu olduğunu gösterir. Tüm bu bulgular, karmaşıklık tanımımızı yeniden düşünmeye davet ediyor. Karmaşıklık sadece şehirler, krallar, saraylar ve yazı demek değildir. Roller, ekonomik faaliyetler, değişim ağları, otorite dağılımı, mekansal organizasyon ve ritüel manzaralar gibi birçok farklı boyutu kapsar. Erihan'ın Kulesi, cilalı taş devri öncesi Neolitik bir toplulukta insanların kolektif kaygılarını taşa nasıl dönüştürdüğünü gösterdiği için önemlidir ve gelişim zaman çizelgelerine meydan okur. Derin prehistorik dönemleri tarihlendirmek kesinlikten ziyade olasılıklarla ilgilidir. Bu, bulanık karelerden oluşan birkaç hayatta kalmış kareden, uzun ve yavaş bir film yeniden inşa etmeye benzer. Kulenin işlevine dair birden fazla hipotez, savunma, pratik, törensel, sosyal, birbirini dışlamaz. Araştırmacılar olasılıkları farklı şekillerde değerlendirirler. Sonuçlar her zaman geçicidir. Yeni verilere ve daha rafine bir anlayışa tabidir. Ancak Erihan'ın bize güvenilir bir mesajı var. Kule ve duvarın inşası, çok sezonlu planlama, haneler arası koordinasyon ve kolektif hafıza gerektiriyordu. Taş bir sınırın ardında ve yüksek bir yapının gölgesinde yaşama fikri, topluluğun kimliğinin merkezi haline geldi. Bu, insanlığın sofistike koordinasyon, planlama ve sembolik mimari kapasitesini eski anlatıların izin verdiğinden çok daha erken bir dönemde gösterir. Eriha, bize erken insan topluluklarının karmaşık olmanın birçok farklı yolunu keşfettiğini kabul etmeye davet ediyor. Medeniyete giden tek bir düğme yoktur. Bunun yerine birçok farklı iplik, kalıcı evler, ortak iş gücü, erken ekinler, su yönetimi, hatırlanan atalar, anıtsal mimari, bölgeler ve zamanlar boyunca farklı şekillerde bir araya gelir. Yerleşik yaşam çömlekçilikten önce gelebilir, anıtsallık yazıdan önce gelebilir ve ritüel, tarım, ticaret ve eşitsizlik kendi zaman çizelgelerinde ortaya çıkabilir. Erihan'ın Kulesi, metinlerden ve krallardan önceki her şeyi küçümseme eğilimine meydan okuyor. Bize, liderlerin adını bilmesek de burada bir siyasetin olduğunu, planları okuyamasak da bir mühendisliğin olduğunu, kimse taşa oymasa da bir anlamın olduğunu gösteriyor. Bu derin hikaye yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken, bu kadim toprakların sessizliğinde yankılanan yankıları dinlemeye devam ediyorsanız, kanalımıza abone olarak bize katılmayı ve bu kadim sırların peşinden birlikte gitmeyi düşünebilirsiniz. Yorumlarda, bu hikayeyi dinlerken zihninizde hangi görüntünün kaldığını veya dünyanın hangi köşesinden bize katıldığınızı paylaşmak da bizi mutlu edecektir. Eriha Kulesi'nin amacına verilecek en dürüst cevap şudur. O, Pınar'ın yanında yaşamayı seçen insanlar içindi.
Manzaralarının bu insan yapımı kayalığı, spiral yolu ve sınır çizgisini içermesi gerektiğine karar veren nesiller içindi. Kule, bir topluluğun uzun süreli kararının taşa kazınmış bir vasiyetnamesi olarak duruyor ve insanlığın planlama, hafıza ve işbirliği kapasitelerini taşın kendisi kadar sağlam bir şekilde ortaya koyuyor. Eriha, sadece bir harabe değil, aynı zamanda insan ruhunun zamana meydan okuyan, yaratıcı ve birleştirici gücünün somut bir kanıtıdır.